belirlediğimiz belli başlı projeler var. O projelerden örnek olması açısından belirlediğimiz projeler var. İlk sunumunu yapmak üzere Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden Yardımcı Tesisler ve Enerji Yöneticisi Sayın Yunus Emre Önen'e sözü veriyorum sunumunu yapmak üzere. Merhaba, benim ismim Yunus Emre Önen. Aytaç Gıda'da Yardımcı Tesisler ve Enerji Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bugün size basınçlı hava tasarruf projesinde geliştirdiğimiz proje hakkında bilgiler vereceğim. İlk olarak Aytaç Gıda, Çankırı Çerkeş lokasyonunda Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı et entegre tesislerinden birisidir. Aytaç Gıda olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji kaynaklarımızı verimli kullanmayı en öncelikli konulardan birisi olarak görüyoruz. Basınçlı hava tasarruf projesinde amaçladığımız 3 ana başlık var. Birisi sistem revizyonu ile birlikte basınçlı hava üretim maliyetini azaltmak. Bir tanesi hava kaçak yönetimiyle ürün başına tüketilen hava miktarını düşürmek ve kompresör basınçlı hava üretimi esnasında çıkardığı atık ısıyı değerlendirmektir. Kompresör bildiğiniz gibi ortam havasını basınçlandırarak sisteme gönderen elemandır. Sıkıştırılan hava öncelikle hava tankından daha sonra da kurutucudan geçirilerek işletmelere verilmektedir. Endüstriyel işletmelerde tüketilen elektriğin %18'i basınçlı hava için kullanılmaktadır ve basınçlı hava üretim şartları ele alındığında en pahalı enerjidir. Basınçlı hava maliyeti bir elektrik motorunun harcadığı enerjinin yaklaşık 7-10 kat daha pahalıdır. Bunun sebebi havayı sıkıştırmak için kullandığımız enerjinin sadece %10'luk kısmını iş için harcamamızdır. Geriye kalan kısmımız sürtünme kayıpları ve atık ısı olarak atmosfere yayılmaktadır. Biz neler yaptık bu proje için? Sistemimize bir hava sayıcı ve enerji analizörü entegre ettik. Bu şekilde mevcut kompresörlerimizin spesifik enerji tüketimini, kompresörlerimizin boşta çalışma oranını ve basınç kayıplarını inceledik, gördük. Mevcut kompresörlerimizin spesifik enerji tüketimin yeni nesil kompresörlere yüksek olması, sistem kapasitesinden daha yüksek seçilen kompresörler sebebiyle boşta çalışma oranı yüksek olduğu için kompresörleri yenileme kararı aldık. Kompresör yenilerken de enerji verimliliğini ilk sırada yer aldı. Çünkü enerji maliyeti toplam ömür maliyete baktığınızda kompresörün %76 gibi ciddi bir oran olarak gözükmektedir. Bu sebeple kompresör seçimlerinde enerji verimliliği, yatırım maliyeti ve sistem kapasitesi en öncelikli konulardan birisi olmalıdır. Kompresörü ne kadar verimli seçerseniz seçin, kapasitesinde yapacağınız bir hata sizi verimsizliklere götürebilir. Bunu buradaki diyagramdan da daha iyi göreceksiniz. Bu bir kompresörün çalışma diyagramı. Kompresörümüz gördüğünüz gibi çalıştı. Kompresör filtreden, klepeden geçerek vidalara havalar gelir. Vidaları sıkıştırdıktan sonra bünyesindeki yağ atmak için separatöre, oradan fan sistemine ve oradan da işletmeye gitmektedir. Kompresörler yükte çalıştığında enerji tüketir ve basınçlı hava üretir. Ama kompresörler boşta çalışırken, enerji tüketirken basınçlı hava üretmezler. Yaklaşık yükte çalıştığı enerjinin %30'unu boşta çalışırken harcar. Bu da bizim karşılığını alamadığımız maliyet anlamına gelmektedir. Şimdi şuradaki göreceğimiz simülasyonda boşta çalışma yükte basıncını ayarladıktan sonra kompresöre start vereceğiz. Burada boşta çalışmanın ne demek olduğunu daha iyi göstereceğim. Kompresörü çalıştırdık. Kompresörü çalıştıktan sonra klep açılacak. Vidalar çalıştı. Havayı sıkıştırıyor. Şu an boşa gelme basıncına geldi. Şu an hava üretimi olmaksızın vidalar çalışıyor. %30 enerji harcıyor. Bu kompresör 100 kW'lı bir kompresör olduğunu düşünelim. Şu anki bu oranıyla %40 yüksüz çalışıyor. Saatte 14 kW kayıp ve 5000 TL yıllık kayıp demek, ya karşılığını alamadığımız enerji anlamına geliyor. Analiz ve kompresör seçimlerine geldiğimizde biz sistemimize entegre ettiğimiz sayaçlarla beraber aldığımız grafikler bu şekilde. İki tip çalışma karakteristiği gördük. Birinci eğride paketleme ve üretim çalışırken, ikinci eğrimizde ise sadece üretim çalışırken maksimum tüketimimiz 12 metreküp bölü dakika, ortalama 6-7 ve minimum 1. Biz eğer maksimum tüketime göre seçmiş olsaydık az önceki diyagramda gösterdiğim gibi kompresör çok fazla boşta çalışacaktı ve fazla gereksiz enerji tüketecekti. Biz tek on-off kompresör yerine bir sabit devirli
Bir de invertörlü kompresör almaya karar verdik. Sistemi ikiye böldük aslında. GA90'ı, GA45 ve GA22 olmak üzere ikiye böldük. Yani proje öncesinde bir tane GA90'ımız vardı. Projeden sonra bir tane sabit devirli GA45, invertörlü GA22 aldık. Bunun yanında artı 3 çiğlenme noktasına sahip kurutucuyu eksi 70 çiğlenme noktası kurutucu olan bir kurutucuyla değiştirdiğimizde hava kalitesini artırmış olduk. Aynı zamanda üretim noktasından son tüketim noktasına bir basınç kaybımız vardı, yaklaşık 2 bar. Normalde en iyi işleten hatlarda 0,6 bar olur bu. Bizde 2 bar olan basınç düşümünden dolayı hatlarda revizyonlar yaptık ve lokal ring hatları kurduk. Projenin burası daha kompresör sistemi yenilemeden önceki kompresörümüzün boşta yükte oranı, sistem set basıncı ve spesifik enerji tüketimini gösteriyor. Normalde GA90'ın boşta oranı 22,7 iken şu anki kompresörümüzün %10,5'lara düştü. Burada %6 tasarrufumuz söz konusu. Sistem basıncımız 8-8,5 vardı. Biz bunu 1,5 bar aşağı çektik. 6,4 ve 7,1 bar olarak set ettik ve buradan %12 tasarruf sağladık. Teoride 1 bar daha düşük basınçlı hava ile %8 daha az elektrik tüketilebilir. Kompresörleri yenilememiz, set basıncını düşürmemizle beraber spesifik enerji tüketimimizi 0,18'lerden 0,12 kWh/m3'e düşürdük. Burada da sadece sistem revizyonuyla beraber aslında %33,6 ciddi bir tasarruf oranını elde ettik. İlk olarak üretim noktasına baktık. İkinci olarak da tüketim noktasına odaklandık. Havayı üretiyoruz, artık verimli üretiyoruz ama verimli tüketiyor muyuz? Burada hava kaçak yönetimi sistemini kurduk. Türkiye'de yapılan bir araştırmada bağımsız bir kuruluş tarafından sektöründe önce 17 işletmede yapılan hava kaçak ölçümleri sonucu ortalama kaçak oranı %38 bulunmuştur. Aslında Türkiye'de bu konuda çok iyi çalışmalar yapabilir ve verimlilik sağlanabilir. Şöyle %38 kaçak oranını iyi işletilen bir tesiste, yeni bir tesiste %15 olarak alırsak eğer, Türkiye'de sanayide tüketilen elektriğin %3,6'sını bu şekilde düşürebiliyoruz. Bu şekilde bir mümkün. Türkiye'nin 2023 ulusal enerji verimliliğine de direkt etki edecek hava kaçak yönetimi diğer tesislerde de kurulabilir. Biz hava kaçak tespitini nasıl yapıyoruz? Periyodik olarak ultrasonik kaçak tespit cihazımız var. Bununla periyodik olarak ölçümler yapıyoruz. Burası ölçüm raporumuz. İşte 10 tane kaçak bulunmuş, 9 tanesi yapılmış. Toplam kaybımız 113,6 litreymiş. Bu şekilde 2018'de biz 287 adet hava kaçağı bulduk. Bunların giderilmesiyle beraber 157.953 kWh enerji tasarruf sağladık. Burada da hava kaçak tespiti nasıl yapılıyor bunu göreceksiniz. 7 bar ayarladık. Gördüğünüz gibi hava kaçak tespit cihazımızı. Şu an çalışıp çalışmadığını göstermek için hava tabancasıyla deniyoruz. Kendi oluşturduğumuz bir kaçağı bulacağız burada. Pneumatik hortuma bir delik attık. Gördüğünüz gibi kaçağımızı tespit etti. Yaklaşık 56-57 desibelde kaydettiğimizde 8,2 litre bölü dakika hava kaçağımız var ve 4. derecede ciddi bir derece bu. 5 derecesi var cihazda 1'den 5'e kadar. 5 en yüksek. Bizimki şu anki 4. derece. Burada hava kaçağını raporlamak için resmini çekiyoruz ve noktasını işaretliyoruz. Sonra dönüp baktığımızda nerede kaçağımız var ya yapmadıysak yapalım diye. Şu an onu işaretliyor arkadaş. Ve hemen teknisyenimiz müdahale edecek bu hava kaçağına. Basınçlı havayı kapattı. Burada bizim deldiğimiz hortumu değiştirecek arkadaş. Hortumlar içinde özel kesme makasları var. Bu arada çok yaygın değildir bu. Genelde falçata ya da bıçakla kesilir. Kolay müdahale edilebildiği için pneumatik hortumlar. Şimdi tekrardan aynı noktada hava kaçak tespit cihazıyla dedektörle baktığımızda gördüğünüz gibi şu an kaçak bulunmuyor. Bu kaçağı biz eğer yapmasaydık dakikada 8,2 litre, yılda 640 TL'lik bir kaybımız olacaktı. Hava kaçağı bu yüzden çok önemli. Bir personelin 12 milimetrelik çapta basınçlı hava hortumu ile 1 dakika üzerini temizlediğinde yaklaşık olarak 1,15 TL güncel hava maliyeti bulunmaktadır. İşletmelerde genelde bu konu atlanır. Personeller havanın maliyetini bilmediği için, bedava sandıkları için normal temizliklerine devam ederler.